Merhaba sevgili teraziler. Evet, Ağustos ayı burç yorumları ile beraberiz. Bakalım bu ay neler bekliyor. Tabii Ağustos ayı ayın 4'üyle başlatacağım. Biraz zor olmasa bile aksiliklerin olduğu, gecikmelerin olduğu, bazı organizasyonel bozuklukların olduğu bir ay olacak. Çünkü ayın 4'ünde e, Merkür'ün geri hareketi başlayacak ve Başak Burcu'nda, kendi güçlü burcunda. Bununla ilgili bir video çektim ben. Bunu da yükleyeceğim zaten. Oradan takip edebilirsiniz o videoyu da. Bizim için biraz böyle zor bir süreç olacak sevgili teraziler. Ayın 4'ünde bir yeni ay. Bu aslında sizin için güzel bir yeni ay. Çünkü dost burcunuz olan Aslan burcunda olan bir yeni ay. Yeni bir kapı açılması demek. Burada da Merkür de o gün geri hareketine de başlayacağı için durağan harekette. Başak'ta. Dolayısıyla böyle geçmişten arkadaşların gelebileceği, geçmiş olayların, geçmişte birlikte olduğunuz insanlarla beraber olabileceğiniz konuların gündemde olacağını düşünüyorum. Aynı gün Venüs de Başak Burcu'na ilerleyecek. Şimdi bu biraz sizin keyfinizi kaçırabilir. Çünkü siz göz önünde olmayı seven, o estetik kaygısı yüksek bir burç olduğunuz için Venüs biraz böyle kendini saklayan bir konumda. Biraz daha böyle kendi kendinize kaldığınız, hani içinizde düşündüğünüz, taşındığınız, belki yaratıcı tarafınız var ise onu rahat ama kullanabileceğiniz bir dönemden bahsediyor sevgili teraziler. Ayın 7'sinde Venüs ile Merkür bir arada olduğu için özellikle e, yazan, çizen, yani yaratıcı tarafı olan kişilerin bunları kendi kafalarında çok daha güzel kurgulayabilecekleri, belki de yazacağı, çizeceği ama yayınlamak değil de daha çok bu yazma, çizme anlamında şey yapıyorum. Yani içsel bir yaratıcılık diyeyim ben bunu size. Daha dışarıya vurduğunuz bir şey yok ama içsel olarak bir yaratıcılık söz konusu olur sevgili teraziler. Ayın 13'ünde bir zor açımız var. Mars ve Jüpiter beraber ve Mars ve Jüpiter 6. evinizdeki iş ve sağlık alanını anlatan alanınızdaki Satürn'le zorlu bir açıda. Burası özellikle eğitimle ilgili olan süreciniz var ise orada gecikmeler, orada krizler söz konusu olabilir. İşle ilgili yine bazı gecikmeler, bazı krizler, kendinizi ortaya koyamama gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Yurt dışına gitmek istiyorsunuz, vize başvurunuz var. Buralardan sıkıntılar gelebilir. O yüzden biraz böyle daha e, rahat olmanız gereken, yani çok kaygı değil de bunlar da geçecek diyebileceğiniz böyle aksiliklerin olduğu bir dönem olarak algılayabiliriz. Özellikle gecikme çok ön planda olur. Yani hiçbir şey zamanında olmayabilir. Özellikle iş hayatınızda böyle bir zaman planını gerektiren işler yapıyorsanız buralarda bazı gecikmelerin olması söz konusu olur sevgili teraziler. Ayın 15'inde Merkür geri hareketinde Aslan Burcu'na ilerleyecek. Ayın 15'inde Aslan Burcu'na ilerleyecek. Çok pardon. Evet. Ayın 15'inde Aslan Burcu'na ilerleyecek Merkür. Retro hareketine Aslan'da devam ediyor olacak. Dolayısıyla biraz sizin bu eski dostlarla karşılaşma, eski birliktelikler, kutlamalar neyse, toplantılar, bunları bir arada eski iade ederek bunları yapmak gibi şeyler söz konusu olabilir. Parada bir gecikme olabilir. Beklediğiniz, örneğin bir zam bekliyorsunuz. Bu zam bu ay olmaz da sonrasında olabilir. Veya daha önceden beklediğiniz olmadığı bu sene bu olabilir. Bu aynı zamanda Merkür'ün geri hareketi geçmişteki bir olayın çözülmesi anlamına da gelir. Dolayısıyla bu konuda sizi biraz
yoracaktır. Ayın 19'unda sevgili teraziler, Güneş ve Ay karşı karşıya gelecek. Kova burcunda olacak olan bir olay bu. Aslında bu bir tamamlanma, bir karar verme. Özellikle çocuğu olanlar için çocuğun mesela okuluyla ilgili bir karar verme, bir tamamlanma veya aşk hayatı olanlar için burada bir karar verme. Bunda bir tamamlanma. Yani bu ilişkiye devam mı edeyim, bir sonraki aşamaya mı geçireyim gibi bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Bu esnada Mars ve Venüs'ün kare açısı da Venüs sizin gezegeniniz olduğu için biraz böyle işte diyorum ya, o enerjinizi ortaya koyamamak, o yaratıcılığınızı ortaya koyamamak. Bir şeyleri üretirsiniz, yaparsınız, edersiniz ama bunu sunmada ve göstermede zorluk, gecikme, sıkıntı olabilir. Ondan da bahsetmek isterim. Evet, sonra ayın 22'sine geldiğimizde Güneş Başak Burcu'na geçiyor olacak sevgili teraziler. Başak'a geçtiği andan itibaren tabii sizin burcunuza girmek için de hazırlık yapıyor ama Başak sizin arkanızdaki burç, yani orası da sizin biraz böyle geride kaldığınız, kendi kendinize kaldığınız, kendi doğum gününüze yaklaşırken kendinizi daha çok ortaya koyabileceğiniz bir dönem başlamış oluyor. Biraz bu dönemde sağlık konunuza da dikkat etmeniz veya bakmanız gerekebilir. Bu da yine sizin için önemli bir olgu olacak sevgili teraziler. Ve ayın 28'inde Merkür geri gidişini Aslan Burcu'nda tamamlıyor. Ve ileriye doğru hareket edecek, ancak ağır bir Merkür trans geri hareketi olduğu için bir hafta 10 gün daha böyle bir gölgeli e, durumu devam eder. Yani o imza atmamak, bu elektronik eşya almamak gibi konularda hani mecbur değilseniz yapmayın, yani anlatabiliyor muyum? Zaten Merkür neye mecbur olup olmadığınızı sizin sorgulayacaktır burada. Siz kendinizi nerede hissediyorsunuz? Ayın 29'unu Venüs'le kapatıyoruz. Ayın 29'unda Venüs terazi burcuna, yani burcunuza geçiyor. Burcunuza geçtiği zaman sizin kendi gezegeniniz olduğu için kendinizi çok güzel ortaya koyabileceğiniz zamanlar başlamış demektir. Ama geçer geçmez de bir Neptün'le ayın 29'unda bir karşıt açısı var. Burada biraz yanılgılar, söz konusu olabilir. Mesela işte kendinizle ilgili bir yanılgınız olabilir. Ben saçımı mor yaptırayım, aa, çok güzel olacak dersiniz, yanılırsınız gibi. Ya da maddi konularınızla ilgili risk almamanız gereken bir süreçten bahsediyor burada. Ya da iş hayatınızda bir böyle bir şey yapmak istiyorsunuz ama burada yanılıp beklediğiniz kadar güzel bir iş çıkartamayabilirsiniz. Birkaç gün beklemekte fayda var sevgili teraziler. Zaten Venüs teraziye girdikten ve biraz daha, yani Eylül başından itibaren Merkür de düzeleceği için, Venüs de düzeleceği, kendi burcunuza girdiği için daha keyifli günler gelecek. Bu ay aksiliklerle, gecikmelerle uğraştığımız bir ay olarak düşünün. Çok ciddi büyük olaylar beklemiyorum ama can sıkıcı olabilecek de bir ay diye değerlendirebiliriz sevgili teraziler.